Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifiyle geldim. Kesinlikle mutlaka denemeniz gereken bir tarif arkadaşlar. Bilenler bilir, birçok farklı ismi var. Her yörede farklı isimleri var ama bildiğimiz klasik krep tatlısı şerbetli. Şimdi geçelim tarifimize. İlk önce kreplerimizi hazırlamakla başlayacağız. Bunun için ben tarifimin 2 katını yaptım. Bu borcama göre yeterli oldu. Dilerseniz küçük boyda yapacaksanız tarifin yarı ölçüsünü yapabilirsiniz. İlk önce 6 adet yumurtayı 1 çay bardağı şeker ve 2 kaşık vanilya şekeri ile birlikte çırpıyorum ilk etapta. Ben evde yaptığım vanilya şekerini kullanıyorum. Sizler dilerseniz 2 paket vanilya ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında 500 gram un, 1 çimdik tuz ekleyip 1 litre de süt kullanacağım. Bu verdiğim ölçüler birebir tutan ölçüler arkadaşlar. Sütümü yavaş yavaş ilave edeceğim ki topaklanmaları önlemek için. İlk etapta böyle büyük topaklar olacak. Bu gayet normal. Ama sütü yavaş yavaş ilave edeceğimiz için o topaklar en son sütü eklediğimizde kaybolmuş olacak, göreceksiniz. Kesinlikle en favori krep tarifimdir. Kesinlikle mutlaka bu tarifi kaydedin arkadaşlar. Bu tatlıyı yapsanız da kaydedin, yapmasanız da kaydedin. Ama bu tatlıyı yaparsanız zaten bağımlısı olursunuz. Çünkü gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Hele böyle ılık ılık tüketirseniz tadına doyum olmuyor gerçekten. Gördüğünüz gibi hala topaklar var krep hamurumda. Bunlar en son eklediğim sütle birlikte kaybolacak. Mikser falan, blender kullanmaya hiç gerek yok arkadaşlar. Güzelce çırptım. En son olarak da yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağı erittim. Onu ekleyeceğim. Dilerseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz tabii ki. Güzelce çırptım. Dediğim gibi ben 2 ölçek yaptım bu tarifimi. Normal şartlarda 250 gram un, 3 yumurta, yarım litre süt, çok az şeker ve vanilyadan oluşan bir tarif. Ama dediğim gibi ben bugün 2 kat yaptım. Evet, krep harcımız neredeyse artık hazır. En son olarak da tereyağısını ilave ediyorum. Zamanınız varsa biraz bekletin hamuru ama yoksa da hemen pişirmeye geçebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ve şimdi göreceksiniz ki krep hamurumuz böyle pürüzsüz bir kıvam aldı. Gerçekten böyle tam olması gereken kıvamda oldu. Gerçekten muhteşem. Şimdi tavamı ısıttım. Peçete yardımıyla çok hafif yağlıyorum yüzeyini. Zaten yapışmayacak ama olsun. Ben yine de yağlıyorum çok az. Isınmış krep tavama bir kepçe kadar krep harcımdan döküp her yerine böyle çevirerek dağıtıyorum ki ince bir tabaka oluşsun. Ve arkalı önlü orta ocakta pişiriyorum. Benim ocağım 9'a kadar gidiyor. 7.30'da pişirdim ben kreplerimi. Birden fazla yüksek ısıda yanabilir. O yüzden orta ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Güzelce arkalı önlü 1-2 dakikanın içinde zaten pişiyor. Bütün krep hamurumu aynı şekilde pişiriyorum. Pişen kreplerimi yağlı kağıt serdiğim, yağlı kağıt değil pardon, peçete serdiğim, kağıt havlu serdiğim tabağıma aktarıyorum ki nemlenmesin. Bütün kreplerimi pişirip üst üste diziyorum. Çok hızlı, çok kolay yapılan bir tarif arkadaşlar. Gündüzden yapıp servis etmeden fırına verebilirsiniz. Çünkü göreceksiniz bir de en son olarak fırına vereceğiz borcamımızı. Yani bu tarifi önden hazırlayıp ta servis etmeden önce fırına verebilirsiniz. Zaman kazanmak için veya akşamdan yapıp ertesi gün fırına verebilirsiniz. Öyle de olur. Şimdi 200 gram tereyağımı eritmeye aldım. Bir yandan da 2 su bardağı şekerimi bir kaseye aldım. Onun üzerine 1,5 su bardağı su ekleyip soğuk şerbetimi hazır edeceğim. Bir yandan da tereyağım eriyor gördüğünüz gibi. Aslında bu videoda spontane çektim. Hani ev haliyle çektim. Sizlere öyle söyleyeyim daha doğrusu. Hani çünkü ben bu tarifi sürekli yapıyorum ve yapmışken dedim hani bunu YouTube'a eklemem lazım ki herkes yapsın, bilmeyenler de yapsın. Çünkü gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. O yüzden gördüğünüz gibi 2 elimle bir yandan tereyağımı erittim, bir yandan şekerimle suyumu karıştırdım. Suyu soğuk kullandık arkadaşlar bu arada. Tarifi açıklamalar kısmına ekleyeceğim malzemeleri. Oradan da bulabilirsiniz.
Şimdi erimiş olan tereyağıma dikkatli bir şekilde yavaş yavaş soğuk şerbetimizi döküyoruz. Sıcak kullanmayın, ona rağmen gördüğünüz gibi kaynıyor hemen. Ve kasenin dibinde kalan şekerleri de içine sıyırıyoruz güzel bir şekilde. Ve bir iki taşım kaynatıyoruz, yeterli. Sadece şekerlerin erimesi yeterli bizim için. Bu aşamada artık fırını da 200 dereceye açtım, ısındı. Şöyle bir karıştırıyorum. Dediğim gibi bir tur kaynaması yeterli. Şimdi üst üste dizmiş olduğum yumuşacık pamuk gibi kreplerimi kare şeklinde keseceğim. Bu tarifte en güzel yöntem kare şekli arkadaşlar. İsteyenler farklı şekillerde de kesebilir ama kare en güzeli. Ben kullanmadım ama isteyenler böyle çıtırlık vermesi için aralarına, ara katlarına fındık, ceviz, fıstık ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Bizimkiler sade sevdiği için ben eklemedim ama dileyenler ekleyebilir. Dikkatli bir şekilde kesiyoruz, görüntüyü bozmadan. Göz kararı da olsa eşit bir şekilde kesmeye özen gösterin ki son olarak görüntüsü güzel olsun. Bu arada benden özellikle istediğiniz tarifler varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Dünden beri artık yeni tariflerimi montajlayıp sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu konuda da desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü algoritma maalesef düzenli paylaşım yapmayınca bizleri unutturuyor sizlere. O yüzden bu konuda desteğinizi talep ediyorum. Destekten kastım yorum, beğeni ve tabii ki kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Videolarımı sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz. Daha çok insanlara ulaşması için. O yüzden şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorum desteğinizi yani her fırsatta gösteriyorsunuz zaten. O yüzden yine de teşekkürlerimi sunmak istedim bu vesileyle. Şimdi kesmiş olduğum kreplerin üzerine dikkatli bir şekilde şerbetimi döküyorum. Dikkatli diyorum çünkü üzerinin o üst tabakası yerinden oynamaması gerekiyor arkadaşlar. Çok hassas. Böyle dikkatli bir şekilde yavaş yavaş dökün bütün şerbeti. Gözünüze sulu gelmesin asla çünkü fırında bütün bu şerbeti çekecek bu tatlımız. Videonun başında da demiştim, her yörede farklı isimleri var. Bilenler bu tatlıyı isimleriyle yorumlarda belirtirse ben de öğrenmiş olurum. Yani aklımda birkaç tanesi var ama burada şimdi yanlış telaffuz ederim diye söylemek istemiyorum açıkçası. 200 derece ısıttığım fırına veriyorum. Yaklaşık 15-20 dakika tutuyorum. Üzeri böyle hafif çıtır oluyor. Güzelce kabarıyor. Bu çok normal ve bütün şerbetini çekmiş vaziyette şu an arkadaşlar. Fırından çıktıktan sonra ben bir yaklaşık 10 dakika beklettim. Hani dediğim gibi sıcak veya ılık tüketmenizi tavsiye ettiğim bir tatlıdır. Kesinlikle çok lezzetli ama gerçekten şu an montajı yapınca bile hani keşke diyorum bugün de olsa da yesek, yani o kadar güzel bir tarif ki mutlaka deneyin. Bilenler zaten muhakkak vardır aranızda ama yine de denemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle ön yargılı olmayın. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Deneyenler asla pişman olmaz. Lezzeti bilenler zaten biliyor. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Benden istediğiniz farklı tarifler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Not alıyorum ve sizlerin isteği doğrultusunda tariflerimi çekmek benim için her zaman çok önemliydi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Servis esnasında ben üzerine Antep fıstığı kullandım. Dondurmayla da servis edebilirsiniz ama yanına bir çay yeterli. Gerçekten muhteşem ikili. Çayla bunu tüketin. Bana teşekkür edeceksiniz. O kadar da emin söylüyorum. Neyse, çok konuştum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.